Neden mi Messi ve Ronaldo en iyisi? Neden mi onları sadece istatistik ile anlatmak, eksik anlatmak olur? Gelin ben size futbol adına önümüzdeki 15 yılın bir çizimini, resmini yapayım. Bir kere öncelikle bütün istatistikler şu anda onlardan yana gibi dursa da yine onları istatistikle anlatmak çok amatörce bir hata olur. Elbette istatistik olmadan hiçbir oyuncuyu anlatmak mümkün olmaz. Ama her şeyi de bu istatistik denilen meretten beklememek lazım. Benim derdim ve anlatacağım konu bu. Çünkü ben biliyorum ki, öngörüyorum, önümüzdeki 15 yılda Messi ve Ronaldo'nun rakamsal olarak kırmış olduğu birçok inanılmaz gibi gelen rekor aslında kırılmış olacak. Hadi lan diyenleri duyuyorum şu anda. Ama yüreği kaldıran, kalbi yeten varsa gelsin bakalım bu atlar nasıl tarihin tozlu sayfalar arasında karşılayacak. Hep birlikte gelin önümüzdeki 15 yılı size bir göstereyim. Mesela nereden başlayalım? Mesela Ronaldo'nun 1000 gol rekoru var değil mi? Onu kırdığını varsayalım artık. Zaten kapıya dayandığı rekor. Haaland şu andaki yaşındaki Ronaldo'dan neredeyse 200-250 gol fazla atmış durumda. Yani bu Ronaldo'nun gol ortalamasını aldığımızda 5 sezonluk bir önde gidiş var şu anda yaşına göre. 5 sezon. Çok ciddi bir avantaj. Üstelik Haaland'ın yıllık gol atma oranı hala artış halinde. Yani adam gol atmayı giderek daha iyi ve kolay bir şekilde yapıyor. Yani eğer kıyamet kopmazsa veya Haaland'da aksi gelişmeler olmazsa bu rekor tarihe karışacak gibi duruyor. Peki başka ne var? Örnek verelim. Mesela milli takımda atılmış goller. Yine Haaland ve Mbappe bu konuda en kötü Messi, ikisi de geçecek. Geçer gibi duruyorlar. En kötü Messi. Ama Haaland'ın Cristiano Ronaldo'yu geçme ihtimali de var. Yani adamın çıktığı her takımda, her platformda, her formayı giyişinde ne kadar maçı varsa o kadar golü var. Tamam, hiç asist yok ama golü var. Mesela City ile 300 tane maçı mı var? 300 golü var abi. 295 golü var. 303 golü var. Mesela Norveç ile 60 tane maçı mı var? 55 golü var. 63 tane golü var. Yani bu civarlarda. Adam inanılmaz bir gol ritmi şu anda yakalamış durumda. Diyelim ki mesela Şampiyonlar Ligi. Abi Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şekilde yine Haaland'ın çıktığı maç kadar golü var. Hiç hafife alınacak gibi değil yani adamın ilerleyişi. Ki adam buradaki gol oranını da katıyor. Yani tecrübe oldukça adam daha iyi, daha rahat gol atıyor. 30'undan sonra çok daha fazla yüksekte yani gol oranlarını yakalarsa ben şaşırmam. 30'undan sonra ama şimdi değil. Mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki Ronaldo'nun 40-45 tane asisti var. Öyle değil mi? Yani şahsi görüşüm büyük ihtimalle Lamine Yamal Arabistan olmazsa yani aksi bir durum olmazsa 45 asisti çok rahat 10 yılda geçer gibi duruyor. Çünkü her sene 3 tane 5 tane asist yapıyor. Yani bu adam tecrübeli hale geldiğinde, takımı da daha da geliştiğinde falan derken Lamine Yamal'ın 40-45 asisti geçmesini ben hiçbir şekilde zor olacağını düşünmüyorum. Tamam, mesela başka ne var? Mesela Dünya Kupası'nda gol sayıları. Mbappe Ronaldo'yu geçti mi bilmiyorum. Yani geçer, kesin geçer. Messi de kesin geçer. Lafımız yok yani. Eğer bir Dünya Kupası'nı kaçırmazsa, bir şey olmazsa yani şu anda rahatlıkla önümüzdeki Dünya Kupası ve sonrakindeki Dünya Kupası'ndan sonra Mbappe'nin Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncu olacağını hemen hemen herkes tahmin ediyor. Avrupa Şampiyonası yine öyle. Yine Mbappe en çok gol ve asiste ulaşan futbolcu olmak yolunda hızla ilerliyor. Yani Ronaldo'nun 7 gol ve 7 asistlik macerası bitiyor. Demek istediğim birçok rekorlarını tarihe karışacak. Tabii ki ben videonun başında yani biraz dikkati çekmek için bu atlar tarihe karışacak gibi bir şey kullandım. Ama tabii ki de hayır. Ben sadece onları bu rakamlarla hatırlamak biraz bana tuhaf geliyor. Yanlış geliyor. Mesela hat-trick var. Hat-trick. O konuda da mesela Haaland Messi'yi geçer gibi görünüyor şu anda. Yani çok rahat bir şekilde Messi'yi geçeceği görünüyor. Ronaldo'yu da geçebilir mi? Yani şu anki ortalamaya devam ederse ki adam arttırıyor ortalamasını. Onu demek istiyorum. Hem Messi hem Ronaldo'yu hat-trick sayısında geçebilir. Peki bu onları dünyanın en iyi oyuncusu falan yapar mı? Mesela Mbappe. Mbappe dünyanın en iyi 30 oyuncusu arasında girer mi? Şüpheli. Haaland zaten bence ilk yani 100'e zor girer. Çünkü bütün stoperler, kaleciler, orta sahalara falan katarsak Haaland yani ancak 100'e girer. Hani 50'ye giremez. Haaland 50'ye giremez. Bu kesin yani. Benim demek istediğim birinci ve ikinci olan Messi ve Ronaldo'yu bu adamların attığı gollere, kırdığı rekorlara bakarak düşünmeyin. Çok farklı seviyede iki insan. Her türlü golü atmış iki adam. Röveşatalar, voleler, ters ayak goller, dribbling golleri, solo goller, frikikler, uzaktan goller. Her türlü gol atmış ve her türlü asisti yapmış adamlar. Abi adam futbolun kendisi yani bu ikisi, anlatabildim mi? Yani her şey var. Her türlü asist, her türlü gol, her türlü pas, her türlü kontrol, her türlü yani var, her şey var. Bu ikisini kıyaslarken bence diğer oyunculara ayırmak gerekiyor. Yani mesela belki yetenek bazında Ronaldinho'yu kıyaslayabilirsin bunlarla. Ama tabii ki seviye olarak değil. Maradona, Zidane gibi oyuncular konuşuluyor bunların yanında. Bu kadar ama ikisinin yeri başka. Mesela tabii ki bu oyuncular bütün rekorları kıracak halleri yok. Frikikten gol, uzaktan gol veya solo gol gibi rekorları kıramazlar. Veya bir maçta işte 3 gol 2 asist gibi rekorları kıramazlar diyeceğim ama Haaland'ın böyle bir rekoru şeyi var yani. Maçı var hem de Premier Lig'de United'a karşı. Yani tabii ki
kırılamayacak rekorlar var. Buna lafımız yok. Ama rekorların kırılması lütfen sizi yanıltmasın. Kesinlikle o ikisinin seviyesine şu anda kimse ulaşamaz. Belki bir Yamal böyle üst düzey devam ederse Cristiano Ronaldo'yu unutturabilir. Messi'ye kafa tutabilir. Şu anki yani futbolcu özünde, ham maddesinde meziyetlere sahip. Ama diğerleri Haaland'dı, Osimhen'di, Mbappe'ydi falan, bunlar yani kıyas kabul etmez. Şunu anlamak gerekir. Gol, örnek veriyorum, 6-7 sekanstan oluşsun. Sekans nedir? En başta kaleden başlar top. Birinci hat, ikinci hat, üçüncü hattı oraya taşıyacak elemanlar sahada mevcut. Ama bazen Messi kendi sahasından topu alıyor. Hızlı bir şekilde gidip gol ve asist yapıyor. Aynı şekilde Ronaldo gol ve asist yapıyor. Yani takım gidemiyor. Adamlar zorla atıyor ve attırıyor. İşte bu adamlar yıldız olur. Yani yıldız budur. Tek başına böyle sorun çözüyor. Yani mesela 5 tane adam pozisyona giriyor. Atamıyor. Finalde Haaland bir atıyor. Sorumluluk aldı. Takımını kurtardı. Kimse atamadı. Abi zaten adamlar, tamam mı? O sadece bu golü oluşturan sekanslardan sonuncusunu başarmış bak. Çok önemli bir iş. O sonuncuyu başarmak. Meziyettir. Seni dünyanın en pahalı oyuncusu yapar. En zor işte belki de. Lafımız yok. Ama bunu yapan var. Süper. Herkes bu oyuncuyu takdir ediyor, beğeniyor. Ama ve lakin ben diyorum ki bir de diğer sekansları halleden, yani işi gören Joker gibi elemanlar var. Messi ve Ronaldo gibi. Ben diyorum ki bunu akıl noksanlığı mı diyeyim, futbol cahilliği mi diyeyim. Neyse, sanırım fazla başınızın etini yedim. Hakkınızı helal edin ama benim derdim buydu. Biraz derdimi döktüm. Derdimi dökerken de size istatistiklerin yalan olduğu, gerçeği göstermediği konusunda ilk adımı attım. İleriki videolarda Messi ve Ronaldo'yu kıyaslarken ki veya Maradona Ronaldo'yu kıyaslarken ki istatistiklerin ne kadar yanıltıcı olduğunu size göstereceğim. Mesela bir tane spoiler vereyim size. Adamlar diyor ki işte La Liga'da Ronaldo'nun çıktığı maçtan fazla golü var ama Messi'nin öyle bir şey yok. İyi de Messi 17 yaşından beri La Liga'da oynuyor. Daha prime değilken. Eğer ikisini kıyaslayacaksak ne yapacağız? O zaman ikisinin aynı anda orada olduğu döneme alacağız. Ronaldo'nun en iyi gol olarak, asist olarak en iyi 10 yılı, Real Madrid'deki 10 yılı. Diğer hiçbir takımda o kadar şeye ulaşamadı. Seviyeye gelemedi. Ya Messi'nin en iyi 10 yılını alacağız La Liga'daki, ya da İkisinin beraber oynadığı 10 yılı baza alarak kim daha fazla gol atmış, kim daha fazla asist yapmış bakacağız. Veya mesela Messi'nin, Ronaldo'nun arasındaki ne var? İşte gol farkı, değil mi? 60 tane gol farkı var şu anda mesela. 80 mi 60 mı ne? Öyle bir şey. Arada 160-170 maç fark var. Al bakalım Messi'nin sadece Paris Saint-Germain ortalamasını, yılda 30 gol. Yani gene en kötü Ronaldo'ya kalıyor. O da Paris'teki ortalaması. Sakatlık, taraftarlar arası kötüydü. Dünya Kupası'nı aldığın Mbappe'yle arası kötüydü falan. Bunun gibi şeyler vardı. Mesela Arjantin milli takımında o kadar fazla oynayamıyor diye eleştiriliyor. Fazla atamıyor diye. Al oradaki ortalamayı koy 160-170 tane maça, iş değişir. Ben bu kanalı istatistik kısmını doğru anlamak, futbolun özünü kendince nacizane doğru şekilde anlatmak için açtım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bakalım artık ne kadar ilerleyebileceğiz, kaç kişiye ulaşabileceğiz. O biraz da sizlerin elinde, biraz da bizlerin elinde, biraz da Cenab-ı Hakk'ın takdiri artık. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.